Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni pizza videomuzu hazırlayacağız. Öncelikle yapacağımız işlem önden fermente edilmiş bir maya hazırlamak. Bu işlemi normal pizza yapmanızdan bir gün önce yaparsanız sizin için daha iyi olur. En az 16 saat önce yapmanız gerekiyor. Malzemelerimizi gösterelim ön maya için. Maya, kuru maya ya da yaş maya fark etmez. Kuru mayanın 2 katı kadar yaş maya kullanacaksınız tarifinde. 300 gram kadar un, yani bu 3 bardağa tekabül ediyor. 150 gram 300 mililitre su ve bal kullanacağız arkadaşlar biz. Öncelikle suyumuzu tenceremize boşaltıyoruz. Sonra mayayı boşaltacağız arkadaşlar. Mayayı boşalttık. Mayayı boşalttıktan sonra sırada bal arkadaşlar. Bal kullanmamızın sebebi, bal da yarım çorba kaşığı kadar koysanız yeterli. Bal kullanmamızın sebebi, balı bu arada çözene kadar suyun içerisinde bu şekilde karıştırmanız gerekiyor. Bal kullanmamızın sebebi arkadaşlar, normal şekerden şeker doğal olmasını istiyoruz biz ya bu fermentasyonun. Maya bildiği, yani tanıdığı, yüzyıllardır olan bir şey bal. Eğer balla fermente olursa daha natural olacağından dolayı bal kullanarak yapıyoruz. Mayamızı bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Suyun sıcaklığını bu arada oda sıcaklığı yapın. Soğuk su yaparsanız maya ölür. Öldüğü için uyanmaz. Ya da çok sıcak yaparsanız maya ölür. Öldüğü için uyanmaz. Uyanmayınca da sizin hamurunuz kabarmaz arkadaşlar. Ona dikkat edeceksiniz. İyice balımız çözüldükten sonra 300 gram unumuzu koyacağız. Yani 3 su bardağı un koyacağız arkadaşlar. Karıştıracağız. Bunun adı Polish diye geçiyor. Ekmek tariflerinde de kullanabilirsiniz aynı şeyi. Mayalı olan herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Bir de bunun Biga versiyonu var. Onu da başka bir videomda anlatırım size nasıl olacağını. Bu şekilde mayalı hamurumuzu hazırlayacağız ve bu hamurumuz hazırlandıktan sonra 24 saat arkadaşlar bunu bekleteceğiz. Bekletirken bu arada söylemeyi unutmayayım. Hamuru hazırladıktan sonra bu şekilde hazır olacak hamur. Bütün unlarını falan yapın. Hamuru hazırladıktan sonra 1 saat oda sıcaklığında bekleteceksiniz. Sonra kalan 24 saatte ise hamuru, bu polish'i dolapta bekleteceksiniz. Şimdilik işlemimiz tamam. 24 hours later. Evet arkadaşlar, 24 saatimiz tamamlandı ve polish'imizin son hali. Mayamız kendine geldi. Şimdi bu mayamızı büyütmek istiyoruz. Daha fazla hamur çıkarabilmek için. Bunun için 1,5 bardağı su koyacağız arkadaşlar. 1,5 bardak su. Maya ile bu suyumuzu karıştıracağız. Evet. İyice karıştıracağız arkadaşlar. Mayanın çözülmesini istiyoruz içinde. Maya çözüldükten sonra unu ekleyeceğiz arkadaşlar içine. Sonra tuzumuzu ekleyeceğiz. Sonra hamurlarımızı çıkaracağız. Gayet güzel bir miktarda pizza hamuru çıkarmaya çalışacağız. İyice karıştırıyoruz. Maya çok güzel koktu. Şimdi arkadaşlar maya çözüldü. Şu elimizde yaklaşık 5 bardak un var. 500-600 grama falan tekabül ediyordur. Bunun yarısı kadarını una ekledik. Hamura ekledik. Karıştırıyoruz. İyice böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Hafiften karıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi sırada unun geri kalanının tamamını döküyoruz.
Ve tuzumuzu döküyoruz. Yaklaşık 20 gram tuz var burada arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Gerçekten hamur iyice yoğurması spatula ile sertleşmeye başladıktan sonra elle yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar. Yaptıktan sonra bu kadar. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz yine. Bir tane tepsinin üzerinde yoğurmayı düşünüyordum. Hemen yapalım. Evet. Hamuru boca ettik. Şimdi arkadaşlar alıp üzerine koyup sağ elle bastırıyoruz. Olay bu. Bunu unu yiyene kadar yapıyoruz. Hamur artık işlem yapılamayacak kadar ya böyle yapış yapış olmaya başlayınca hamuru ellemeyi bırakıyoruz, tamam mı? Son işte bir göstereyim. Artık bu hamur çok yapış yapış oldu. Çünkü yiyecek un kalmadı etrafında. Böyle durumda hamuru 15 dakikalığına dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerine bir leğen kapatın. Ve 15 dakika dinlenmeye bırakın. 15 minutes later. Evet arkadaşlar, 15 dakikamız doldu. Hamurun hala üstü bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi bu hamura zeytinyağı ile arkadaşlar, parmağınızın ucuna biraz zeytinyağı alacaksınız. Üzerinde seveceksiniz bu şekilde. Zaten o yapışkanlığı bu beklediğimiz süre esnasında gitti. Şimdi bunun kenarlarına yerden kazımamız gerekiyor. Aynen bu şekilde. Şimdi balon şişirir gibi arkadaşlar. Böyle çekeceksiniz. Tutacaksınız. Böyle. Kendi ağırlığıyla zaten katlanıyor. Şimdi havayı hapsetmeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Pardon. Sihirli bir şekilde hamurun içinde hava hapsoluyor. Üzeri pürüzsüz olana kadar bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani bildiğimiz beze kapatır gibi kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere. Hamuru beze haline getirdik. Şimdi bu hamurumuzu tekrardan zeytinyağıyla arkadaşlar bir tane leğenimizi yağlayalım. Önce içini böyle iyice yağladıktan sonra hamuru tekrar bir aldık böyle. Bu hamuru zeytinyağlı yerde bir yarım saat kadar tekrar bir mayalayacağız arkadaşlar. Üzeri kapalı oda sıcaklığında yarım saat sonra görüşürüz. A few minutes later. Evet arkadaşlar, hamurumuz tamam. Tam tabadan yarım saat daha dinlendi. Böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bu hamurumuzu bezelere bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bir tane tepsiye un serebilirsiniz bu şekilde. Az bir şey.
Bunu bezelere böleceğiz arkadaşlar, tamam mı? Aldık. Tekrardan üst tarafa koyduk. Bir bıçak yardımıyla hamuru başlatıyoruz kesmeye. Aynen bu şekil. Spatulanız falan varsa ona daha iyi olur arkadaşlar. Benim spatulam yok. Ondan dolayı bu şekilde oldu. Şimdi burayı alıyorsunuz. Bu şekil. Alttan üstte, alttan üstte, alttan üstte. Böyle içine hava hapsede hapsede ilerletiyorsunuz. Beze yumruk büyüklüğünde olana kadar. Arkadaşlar müthiş bir beze oluşuyor. Alttan üstte. Balon şişirir gibi. Evet. Beze istediğiniz büyüklüğe gelene kadar aynı işlemi tekrar edeceksiniz. Benim bezem bu büyüklük benim için yeterli. Geldikten sonra peynir keser gibi parmağınızla şey yapıp böyle bir beze çıkaracaksınız. Diğer aynı işlemi tekrar edip duracağız arkadaşlar. Sürekli alttan üste. A few minutes later. Bezeleme işlemleri tamamlandıktan sonra arkadaşlar bu şekilde üzerine streç çekeceğiz. Ve bezelerimiz tamamlandıktan sonra tekrardan zeytinyağıyla üzerlerine zeytinyağını yedirip bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde oda sıcaklığında tam olarak 2 saat duracak. Bu şekilde. 2 saat sonra görüşmek üzere. Bu esnada bu arada soslarımızı yapabiliriz. Pizzanın üzerine koymamız gereken domates sosumuz var ve peynirimiz var. Bu malzemelerimizi hazırlayabiliriz ve ben de birazdan onları hazırlayacağım. Görüşmek üzere. A few minutes later. Evet arkadaşlar, şimdi de size pizza sosunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Burada elimde domates sosu var. İçinde yani püresi diyeyim. İçinde irili ufaklı domates parçaları olması gerekiyor çünkü pizzanın tadı gerçekten oradan geliyor. Koyacağımız malzemeler zeytinyağı, fesleğen ve tuz. Tuzdan arkadaşlar bir ölçek. Bu kadar. Attık. Zeytinyağı. Attık. Ve fesleğenlerimizi attık. Domates püresinin içine karıştırdık. Ve pizza sosumuz hazır. Evet arkadaşlar. Hamurlarımız gördüğünüz üzere kabardılar. Öküz gibi oldular. Şimdi bu hamurlardan birer pizza yapacağız. Aldık. Altından tuttuk. Mısır ununa batırdık. Arkadaşlar. Birkaç defa batırıyorsunuz bu şekilde. Şimdi alını da mısır unlayalım. Hamuru koyduk. Koyduktan sonra buradan kenarlara doğru baskı. Arkadaşlar hamurda çok fazla hava var. Bu hava sayesinde pizza şişecek. Bu şekilde açacaksınız. Bu kenarda gördüğünüz hamur değil arkadaşlar, hava. Bastıkça bildiğin bu balonlar var ya patlattığımız çocukken keyif aldığımız. Onlar gibi patlıyor aynı. Bu şekilde açacağız arkadaşlar. Arka tarafa aynısını yapacağız. Gördüğünüz üzere bu şekilde açıyoruz. Sonra sağ elinizle bastırıp sol elle çekiyorsunuz, çeviriyorsunuz. Sağ elinizle bastırıyorsunuz, sol elle çekiyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bu işlemi pizzanın her yerini açana kadar devam ediyoruz. Hamurun üstü yapışkan olduğu zaman yapışkan gördüğünüz tarafa mısır ununu sürün. Ve bu kadar büyüdükten sonra pizza elinizde böyle bu şekilde iyice açıyorsunuz arkadaşlar. İşlem tamam. Şimdi bu pizzanın süslemesine geçeceğiz.
Öncelikle ben ev fırınında pişirdiğim için bunu iki aşamada pişireceğiz. Yani nasıl olacak arkadaşlar? Bir kere fırına atacağım bu şekilde. Üzerine sadece domates sosu koyacağım. Sonra malzemelerini koyacağım. Ve kaşarlarınızı veya kaşar kullanmayın, mozzarella kullanın ama kullanıyorsanız kalın olsunlar. Çünkü eridiği zaman su haline gelebiliyor. Çünkü fırını yaklaşık 300 derecede çalıştırıyoruz pizza yaparken. Çok yüksek ısılarda çalıştırıyoruz. Ondan dolayı peynirinizin biraz iri olması gerekiyor. Su olmasın. Bundan dolayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi süslemesine geldik. Hazırladığımız daha önceki domates sosumuzu alıyoruz pizzanın üzerine. Bu şekilde gezdiriyoruz arkadaşlar. 2 kaşık yeterli olacaktır. Domates sosumuzu hazırladıktan sonra önceden hazırladığımız fırınımıza, pizzamıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Yerleştirmeden önce bu arada eğer fırın pizza küreniz varsa şuralarından bakın arkadaşlar çekip pizzayı büyütebilirsiniz. İstediğiniz boyuta getirebilirsiniz bu şekil. Şimdi fırına vereceğiz arkadaşlar pizzayı. Evet arkadaşlar pizza yaklaşık 3-4 dakika civarında fırında durdu. Yani sos kısmı ve dıştaki oluşum neredeyse tamamlandı. Böyle durumdayken pizzanızı alın arkadaşlar ve içine ne koymak istiyorsanız onu koyun. Hemen seri bir şekilde. Ben mantarlar, peynir, kaşar koyuyorum arkadaşlar. 5 parça civarında. Mantar koyuyorum. Tamamdır. Ve son bir rötuşumuz var. Hemen gösterelim. Zeytinyağı ile arkadaşlar kenarlarını pizzanın yağlarsanız eğer bu kenarlarındaki çıtır görüntüyü yakalarsınız. Piştikten sonra yaklaşık 3-4 dakika daha duracak, kaşarlar eriyecek ve pizzayı alacağım arkadaşlar. Tekrardan fırına girdik. A few minutes later. Evet arkadaşlar 4 dakika geçti. Ben 5 dakikaya kurmuştum garanti olsun diye ama 4 dakika geçti. Çıkarıyoruz pizzamızı. Evet. Şuna bakın arkadaşlar. Kaşar tam böyle baloncuk baloncuk olmaya başladığı zaman yani tam erimeye başladığı zaman alın. Almazsanız pizzanız sıvı olur. Kenarları da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir pizza oldu. Elim yanıyor ama çıtır diye dinletmek istiyorum size. Yaklaşır mısın? Sesi duyalım. Adeta içinde hava var. Bildiğiniz balon gibi patlıyor arkadaşlar. Birazdan kesip tadım aşamasını size göstereceğiz. Ve videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Siz de bence bu pizzayı denemelisiniz ve like atıp yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. A few minutes later. Tadım aşamasına devam ediyoruz şimdi. Pizzamızı kesiyoruz. Evet. Kestik. Şuradan hafif böyle katlayarak. Kenarlarına bakar mısınız arkadaşlar bu esnada? Şimdiki havaya. Görüntü bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben pizzayla takılacağım biraz. Evet arkadaşlar bir pizza daha görüntülemek istedim. Bu sefer kanalımı da kardeşim yapacak. Çok be. Afiyet olsun Enes. İzleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Videoyu dakikaya yapın. Çok iyi oluyor.